Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok az malzemeyle 10 dakikada hazırlayabileceğimiz pasta yapacağız arkadaşlar. Öyle muhallebi falan hazırlamayacağız. Hatta ben bir taraftan da çikolata erittim. Bu çikolatayı da krem şanti çırpacağız ve içerisine ilave edeceğiz. Öncesinde bunu eritin, soğusun. O yüzden ben de ilk önce bunu erittim. Krem şantiyi içine katmak için. Hemen burada hazır çikolata sosu hazırlayacağız. İsterseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez ama pratik bir pasta dediğimiz için hazır çikolata sosu kullanıyorum. İlk önce çikolata sosunu yapıyorum ki pastayı hazırladıktan sonra hemen üzerine dökelim. Çünkü krem şantiyi söndürür sıcak dökersek. Bir paket 128 gramlık çikolata sosunu içine döküyorum. Arkasındaki ölçülerden yarım bardak daha az süt ilave edeceğim. Arkasında 2,5 yazıyor. Ben 2 ilave edeceğim. Biraz böyle koyu olması için. Önce karıştırayım. Ondan sonra ocağın altını yakacağım. Ocağın altını yakıp kıvam alana kadar orta ateşte pişiriyorum. Kaynamaya başladı. Şöyle kıvamı da gayet iyi. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Bunu mecburi değil arkadaşlar ama böyle daha parlak bir görüntü sağlaması için ben katıyorum. Şöyle 25-30 gram kadar da bitter çikolata ilave ediyorum. Tereyağı, çikolata isteğe bağlı. İstemiyorsanız katmayın. Şimdi artık ocağın altını kapatayım. Çikolata eriyene kadar güzelce bir karıştırayım. Ondan sonra gelip gidip karıştıracağım. Bunu ihmal etmeyin arkadaşlar. Üzeri kaymak tutmasın ki çikolata sosumuzun kıvamı daha güzel oluyor. Eğer üzeri kaymak tutup karıştırırsanız böyle topak topak ve hoş bir görüntü olmayacaktır. Ona da dikkat edin lütfen. Alayım kenarda soğusun. Arada çikolata sosunu şu kenarda çırpacağım. Bisküvimi aldım. Ortalama 2,5 paket kadar bisküvi gidiyor. Derince kabın içine ben 3 paket krem şanti yapıyorum. Çünkü bir şöyle 4-5 kat kadar yapacağım. O yüzden fazla kullanıyorum ama katını azalttıkça krem şantinizi azaltabilirsiniz. Fark etmez. Ben 3 paket krem şantiye arkasında 1 su bardağı süt yazıyor. Ben 2,5 su bardağı ilave edeceğim arkadaşlar. Paketle boşaltıyorum. 2,5 bardak sütü ayarladım. Onu ilave ediyorum. Çırpıcıyla kıvam alana kadar güzelce çırpıyorum. Yeterli. Gördüğünüz gibi kıvam aldım. Şimdi içerisine erittiğim 25-30 gram kadar, çok fazla değil, çikolatayı erittim ve soğuttum. Muhakkak soğusun arkadaşlar. Onu da ilave ediyorum. Eğer çikolata kullanmak istemiyorsanız 1 yemek kaşığı kahvaltılık çikolata da aynı işlemi görüyor. Güzelce karıştırayım. Krem şanti karışımım da hazır. Şimdi bunu kenara alayım. Şöyle bir borcam kullanacağım. 1 su bardağı sütü kenara alıyorum. Bisküviyi de yanıma aldım. Şimdi şöyle hafif ıslatıp bir sıra diziyorum. Alt tabanı falan ıslatmaya hiç gerek yok. Hemen ıslatıp çekin. Çok sütün içine sakın tutmayın. Hızlıca batırıp çekin. İlk sırayı dizdikten sonra bir sıra krem
şanti döküp şöyle hafif hareketlerde yayıyorum. Çok hafif, yoksa dağılır. Tekrar bisküviyi batırıyorum. Tekrar şöyle krem şanti bırakıyorum. Ve yayıyorum. Şimdi ben bu işlemi 5 kat olana kadar yapıyorum. Şu anda 3. kattayım. Toplamda tam 5 kat yapacağım. Artık sonuncu katı yapıyorum. Toplamda 3,5 paket sade bisküvi gitti. 3 paket krem şanti, ama oldukça kalın ve doyurucu oluyor arkadaşlar. Bol bol oluyor. Dediğim gibi sizler arzu ederseniz katını azaltabilirsiniz. 3 kattan sonra istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çok az, şu kadar ayıracağım. Sıkma torbasına koyacağım süslemek için. Geri kalanını üzerine süsleyeceğim. Tamamen kapatıyorum. En sonda şöyle bir aparatla düzenliyorum. Çikolata sosu artık tamamen eridi. Bir yere değil arkadaşlar. Şu şekilde her yere gelecek şekilde dökün ki yayması kolay olsun. Yoksa krem şanti ile karışır. Şimdi şöyle spatula ile çok aşağı inmeden üstten düzeltiyorum. Sıkma torbasına koydum. Şöyle hafif aralıklarla sıkıyorum. Krem şanti sıkma aparatım birazcık sıkıntı çıkardı. Çok iyi olmadı ama kusura bakmayın, artık şöyle üzerlerine birer tane çikolata bırakacağım. Biraz daha şekilli olsun. Birazcık da şöyle toz fıstık döküp bitiriyorum. Zamanınız varsa bir gece boyunca dinlendirin. Zamanınız yoksa en az bir 6-7 saat kesin bekletin arkadaşlar. Ben de şimdi dolaba götüreceğim. Bir gece boyunca dinlendirip servis edeceğim. Pastayı yeterince dinlendirdim. Tam bir gece boyunca dinlendirdim. Şimdi güzelce kesip servis edeceğim.
Her kestiğinizde mutlaka bıçağınızı temizleyin. Islatarak keserseniz daha iyi olur arkadaşlar. Şu kısmı aldım rahatlıkla sizlere alıp gösterebilmek için. Bence görüntüsü gayet güzel. Böyle kat kat bir pasta oldu. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Şöyle servis tabağına alayım. Şöyle kesip size ayrıntılı gösterirken videomu bitireyim. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Çok güzel ve çok kolay. İnanın denemeye değer bir pasta. Birden 10'a kadar yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, ufak da olsa bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.